Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel bir gökkuşağı figürlü bebek patiğini yapmak istiyorum. Patiğimizin örgüsüne bu patik tabanını yaparak başlıyoruz. Tabandan sonra patiğin örgüsünü örüyoruz. Son olarak da bu şirin gökkuşağını hazırlayarak patiğimize dikiyoruz. Ve patiğimizi bitiriyoruz bu şekilde. Bugün ben bu patiği tabanlı 3 aylık bebekler için hazırlıyorum. Siz daha büyük yapacaksanız sizler için bebeklere ait olan standart ayak taban ölçülerini tablo halinde ben hazırladım. Videonun açıklama bölümüne ekledim. Siz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde standart bebek ayak taban ölçülerini bulabilirsiniz. Bugün patik tabanını biz kendimiz yapacağız ama siz isterseniz bu modeli hazır bebek tabanlarına da uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar, videolarımın bazılarına dilimizi anlamayanlar da yapabilsin diye altyazı oluşturuyorum. Eğer siz bu altyazıları görmek istemiyorsanız videonun sağ üst köşesindeki alt alta olan noktalar işareti var. Ona tıklayarak altyazıları kapatabilirsiniz. Patiğimizin örgüsüne geçmeden önce size neler kullandığımızı söylemek istiyorum. Patiğimizi yapacağımız ana renge ihtiyacımız var. Bakın bu şekilde ben yeleğimi yapmıştım. Yelekte kullandığım bir mavi ip kullanıyorum. Patik tabanını yapabilmek için bu şekilde bakın bir ipe ihtiyacım var. Patik ipi olarak geçiyor arkadaşlar. Bu hangi marka olursa olsun fark etmez. İpimin kalınlığına uygun olarak 2,1 milimlik tığ kullanıyorum bakın. Ve bu gökkuşağında ben bu videonun sonunda sizler ile birlikte yapacağım arkadaşlar. Gökkuşağını yapacağınız hangi renkleri istiyorsanız o renkleri bulundurun. Bakın ben 5 farklı renk bulunduruyorum. Siz de 3, 5, 7 kaç renkli istiyorsanız o kadar renk bulundurun elinizde. Bu videonun sonunda sizlerle birlikte yapacağız bu gökkuşağı figürünü arkadaşlar. Malzemelerimizi hazırlayalım. Örgümüze geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil şeklindeki butona tıklayarak da aktifleştirirseniz bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olur. Hepinize iyi seyirler, kolay gelsin. Bu büyüklükte 3 aylık bir bebek için 16 zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 zinciri çektim. Bakın bir gözenek atlıyorum. Bunu atlıyorum. İkinci gözeneğe sık iğne batıyorum. Aynı gözenek içerisine bir sık iğne daha yapıyorum. Takip edenleri 6 sık iğne yapıyorum. Bakın birer adet olmak üzere 6 zincirin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 bir kısa trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde bir defa da çıkartıyorum trabzanı. Takip edenlere 5 trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 trabzanı yaptık. Bakın son gözenek kaldı. Bunun içerisine 6 trabzan yapıyoruz. Burun bölümü burası, patiğin burun bölümü. Oraya 6 trabzan yapıyoruz. Aynı gözenek içerisine.
2, 3, 4, 5, 6. Burun bölümünü bakın yuvarlak bir şekil alsın diye 6 trabzan yaptım. Bu gelirken 5 trabzan yapmıştık. Onların tam karşılarına gelecek olan yerlere 5 trabzan yapıyorum bakın. İlk trabzanın tepe noktasına yaptım bakın. 2, 3, 4, 5. Bir kısa trabzan yapıyorum. Takip edenlere bakın sık iğne şeklinde batıyorum. 6 adet sık iğne yapmıştık. 6 tane sık iğne yapıyorum tam karşılarına. 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğneyi yaptık. 2 sık iğne yapmıştık başlarken bir gözenek içerisine. Tam onun karşısına 2 sık iğne yapıyorum. 1, 2. Bakın patik tabanının ilk sırasını bitirdik. Kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmak için bir trabzan yapıyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yaptım. Yanındaki gözeneğe geçiyorum. 2 trabzan yapıyorum. Burası patiğimizin topuk kısmı olacak. Arttırma yapıyoruz o yüzden yuvarlak olsun diye. Takip edenleri bakın burada 6 trabzan yapmıştık. Oraya kadar trabzanlar yapıyoruz. Burun kısmına kadar 12 trabzan olacak burada arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın burun kısmındaki 6 trabzanlı bölüme geldik. Burada da her bir trabzanın tepe noktasına ikişer adet trabzan yapıyoruz. Bakın bir yaptım. Aynı gözeneğe bir trabzan daha yapıyorum. Diğerlerine de ikişer adet trabzan yapıyoruz. Burun kısmında 6 trabzan vardı. Bu ikişer yapınca 12 trabzan oluşacak burun kısmında. Bakın son 6. trabzanı yapıyorum. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ikili trabzanları yaptım. Şimdi takip edenleri bu topuk kısmındaki arttırmaya kadar gelirken yaptığımız gibi 12 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın düz trabzanları da yaptık. Topuk kısmındayız. Topukta başlangıçta iki gözeneğe ikişer trabzan yapmıştık. Burada da aynı şekilde bakın
Bu gözeneğe 2 trabzan yapıyorum. Yanındaki gözeneğe de 2 trabzan yapıyorum. Bakın sondaki bir gözenek var. Ona da bir trabzan yaptım. 2 zincir çekmiştik başlangıçta, ona denk olsun diye. Kaydırma tekniğiyle sırayı kapattım. 2 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmak için ilk gözenek içerisine bir trabzan yapıyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yaptım. Yanındaki gözeneğe de 2 trabzan yapıyorum. Bu topuk bölümünde bakın 4 gözeneğe ikişer trabzan yapacağız. 2 yaptım. Üçüncü çift gözeneğimiz, bakın burası çift trabzan yaptım. Buna da çift trabzan yaptım. Bakın 4 gözeneğe ikişer trabzan yaptık. Takip edenleri 12 trabzan olarak burun kısmındaki bu arttırma bölümüne kadar devam ediyoruz. 12 trabzan yapıyoruz. 12. trabzanımı yaptım. Bakın arttırma bölümüne geldik. Burnun arttırmasını yapacağız burada da arkadaşlar. Bakın ilk gözeneğe bu 2 trabzan var. Bakın bir alt sırada onun ilk gözeneğe bir trabzan yaptım. Aynı gözeneğe bir trabzan daha yaptım. Yanındaki gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Bakın bunu tek trabzan yapıyoruz. Takip edenleri ikişer trabzan yapıyoruz. Burada burun bölümünde 8 gözeneğe çift trabzanlar yapacağız. Her bir gözeneğe bakın bu şekilde 1 2 8 gözeneğe bakın çift trabzanları yaptım. Şimdi burada bakın son 2 trabzan kaldı burun bölümünde, arttırma bölümünde. Buna tek trabzan yapıyorum. Son gözeneğe geçiyorum. Çift trabzan yapıyorum bakın. Trabzanı çift yaptım buna. Takip eden trabzanları bu topuk bölümünde arttırma yaptığımız yere kadar 12 trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın 12 trabzanı yaptım. Topuk bölümünün arttırma bölümündeyiz. Bakın ilk trabzana bir trabzan yaptım. Aynı gözeneğe bir trabzan daha yaptım. Yanındaki gözeneğe geçiyorum. 2 trabzan yapıyorum. Aynı trabzanın tepe noktasına. Buna da aynı şekilde 2 trabzan yapıyorum. Diğerine geçiyorum. Buna da 2 trabzan yaptım. Bu sıraya başlarken bakın burada 1, 2, 3, 4 trabzanla ikişer trabzan yapmıştık. Burada da aynı şekilde bakın 1, 2, 3, 4. 4 trabzana 2 trabzan yaptık. Son trabzanı tek olarak batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. Bakın bu şekilde patik tabanımızı bitirmiş olduk. Kaç santimlik olduğunu ölçüyorum. Bakın 9,5 santimlik bir patik tabanı yaptım arkadaşlar. 3 aylık bir bebek için de yeterli bir ölçü. Siz bu patik tabanlı yeni doğan bebek için yapacaksanız başlangıç zincirine 15 zincir çekerek
Bu ilk başta 6 sık iğne yaptığımız yere 5 sık iğne, bir kısa trabzan, 5 trabzan şeklinde, bu burun ve topuk kısmındaki arttırmalar değişmiyor. Patiyi daha büyük bebekler için yapacaksanız da bu başlangıç zincirini 18, 19, 20, 21 çekerek büyütebilirsiniz. Onu da bakın, bu sık iğne ve trabzanları ortadan kaç zincir çektiyseniz ikiye bölün. Bir tane ortada kısa trabzan yapacağız. Yarısını sık iğne, yarısını trabzan halinde devam edebilirsiniz. Bu burun kısmında ve topuk kısmında olanlar değişmiyor. O şekilde patiğinizi büyük veya küçük hazırlayabilirsiniz. Şimdi patiğimizde ikinci sıraya geçiyorum. Bakın şu şekilde yan duvarlarını gideceğiz artık. Bakın tığı üst kısımdan takıyorum. Artık ilmekleri üstten çıkartacağız. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde batmıyorum. Üst kısımdan batıyorum artık. Yukarıya doğru gitsin istiyorum örgümüz. Onun için üst kısımdan bakın şu şekilde alarak bir sıra sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir sıra sık iğneyi tamamlayalım. Bakın gözenekleri üst bölümden alarak yukarıya doğru getirdim. Bakın arkadaşlar, sırayı tamamladım. Kaydırma tekniğiyle bakın şu şekilde tığı başlangıç gözeneğine takıyorum. İlmeği tutuyorum. Bir defa da çektiriyorum bakın. Burayı birleştirdik. Artık bu renkle işimiz bitti. Mavi renge geçiyorum. Bakın bu kısmı yapacağız. Bölümü yapacağız arkadaşlar. Hemen kesmiyorum ipimi. Biraz içeriden götürelim. Örgümüzün görüntüsü temiz olsun. Bir zincir çekiyorum. Aynı gözenek içerisine bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki gözeneğe bakın, sık iğne yaptım. Artık tepe noktalarına batıyoruz. Bakın. Tepe noktalarına batarak sık iğne halinde devam ediyorum. Bu sırada benim arkadaşlar 63 sık iğnem var. Bir sırada 63 adet sık iğnem var. Siz de yaptığınız patiğin büyüklüğüne göre o sık iğneleri değişecektir. Sıra sonuna kadar bir sıra sık iğne gidelim bu şekilde tepe noktalarına batarak. Bu ipimizi artık kesebiliriz. Sıra sonundayım. Bakın kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. Görüntüsü bu şekilde oluyor patiğimizin. Bir zincir çekiyorum bir üst sıraya çıkmak için. İlk gözeneğe sık iğne batıyorum. Takip edenleri sık iğne halinde devam ediyorum. Bu yapmış olduğumuz mavi sık iğnenin üzerine 2 sıra daha sık iğne yapalım. Daha sonra bu patik bölümünün burun kısmındaki bu eksiltme bölümlerini yapacağız arkadaşlar. Bu sık iğneleri, mavi ile olan sık iğneleri üst sıraya tamamlayalım, gelelim. Patiğin yan örgülerini bakın mavi ile 3 sıraya tamamladım. Taban ile de bir sıra sık iğne gitmiştik. 4 sıra sık iğne yaptık arkadaşlar yan tarafta. Siz patiğinizi daha büyük yapacaksanız, yani başlangıcını daha büyük başladıysanız, bu mavi ile bir sıra daha sık iğne gidebilirsiniz. Bu biraz küçük olur büyük bebekler için. 0-6 ay bebekler için güzel olur da 6 aydan büyük bebekler için bu sıra sayısını yükseltebilirsiniz.
Şimdi bu burun kısmını yapacağız arkadaşlar. Bu eksiltme bölümlerine. Onun için patiğimizin bakın burun kısmında işaretleyelim. Daha güzel olur. Şu şekilde patiği ikiye katlıyoruz. Bakın taban çizgisi düz gelecek şekilde ikiye katlıyoruz. Burun bölümünden ortayı buluyoruz. 26 gözenek işaretleyeceğiz bu burun bölümünde. Bu 26 gözeneğin 13 gözeneği bu tarafta, 13'ü bu tarafta olacak. Ona göre geriye doğru sayıyoruz bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bu 13. olana işaret takıyorum. Şu şekilde bir işaret takalım. Bu 13.'ye işareti taktık. Şimdi 26 tane işaretleyeceğiz. Sayıyoruz hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26.'ya da diğer işaretimi takıyorum. Bakın bu şekilde iplerle de işaret yapabilirsiniz. Burun bölümünü işaretlediğimize göre sık iğneler ile bu burun bölümüne kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Benim yaptığım sayıda 63 sık iğnenin olduğu bir yan duvarına başladıysam 18 sık iğne var. Bu işaretli yere kadar 18 sık iğne yapıyorum. Ama sizin patiğiniz büyükse bu 18 değil de daha çoktur. 19'dur, 20'dir nasıl denk geliyorsa. İşaretli yere kadar sık iğneleri yapalım. Bakın işaretli yerden bir önceki gözeneğe sık iğneyi yaptım. Burada 18 sık iğne yaptım ben. Bu işareti çıkartıyorum. Bakın ona geldik. Bu ilk taktı. Bakın gözeneğe tığ takıyorum. Çıkartıyorum. Çekmiyorum. Bekletiyorum. Diğer gözeneğe de tığ taktım. İlmeği aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü bir çekiyoruz bakın. Burada bir sık iğne kesmesi yaptık bakın. Takip edene de bakın gözeneğe battım. İlmeği aldım. Bekletiyorum. İkinci gözeneğe battım, ilmeği aldım. Üçünü bir çıkarıyorum. Takip edenlere de aynı şekilde sık iğne kesmeleri yapalım. Burun bölümünde bu işaretli yere kadar 13 sık iğne kesmesi olacak. Devam ediyoruz bakın. 2 ilmeği taktım, üçünü bir çıkarıyorum. İşaretli yere geldim bakın. İşaretli yerden önce bir gözenek kaldı. Kaç tane yaptığımızı sayıyorum. Bakın şuradan başlamıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12.'yi yaptım. Şimdi 13.'yü yapıyorum bakın. Bu şekilde taktım. İşareti çıkartabiliriz. 13 sık iğne kesmesi yaptık burun bölümünde. Bu şekilde yuvarlak bir görüntü elde ettik. Takip edenleri bu sıra sonuna kadar sık iğne şeklinde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne halinde tamamladım. Kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. Bu sırada bir sıra tamamen sık iğne yapıyoruz. Bütün gözeneklere birer defa batarak sık iğne yapıyoruz. Bakın bir sırada sık iğneyi tamamladım. Görüntüsü böyle oldu arkadaşlar. Bu sırada tekrar bir
kesme işlemi yapacağız burun kısmında ama bu sefer trabzan kesmesi yapacağız. Bu şekilde trabzan kesmesi yapacağız. Bir alt sırada sık iğne kesmesi yapmıştık. Oraya kadar bu sık iğne kesmesi yaptığımız, bakın bu gözenek ilk sırası, bundan 2 gözenek öncesine kadar, yani buraya kadar sık iğne halinde devam ediyoruz. Benim yaptığım ölçüde 16 sık iğne var burada. 16 sık iğne yapalım. Bir alt sırada kesme yaptığımız yerden 2 gözenek öncesine kadar. Bakın 16. sık iğneyi yaptım. Buraya da, burası kesme yaptığımız yer, bakın ondan 2 gözenek kaldı. Şimdi bir kısa trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde bir defada çıkardığım trabzanı yapıyorum. İkinci olarak bakın bir trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Bunu 2 defada çıkartıyorum. Bu şekilde tığ takıyorum. İlmeği çıkartıyorum. İkinciyi çıkartmayıp trabzanı bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine ipi alıyorum. Bakın gözeneğe battım. İlmeği aldım. Bir çıkardım. İkinciyi çıkartmayıp bekletiyorum. 3 ilmeği birlikte çıkartıyorum. İkili trabzan kesmesi yaptık burada. Şimdi üçlü trabzan kesmesi yapacağız. Bir ikili trabzan kesmesi yaptık. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Bir defa doluyorum. Bu şekilde bir ilmeği çektim. Bir çıkardım. 2 çıkardım. Üçüncüyü çıkartmıyorum. Tığın üzerine bir defa ip doluyorum. 1, 2, üçüncüyü bekletiyorum. Üçünü bir çıkarıyorum. Bakın bir defa doladım. Gözeneğe battım. 1, 2, üçüncüyü bekletiyorum. Tekrar bir doladım. Diğer gözeneğe battım. 1, 2, üçünü bakın bekletiyorum. Üçünü bir çıkarıyorum. Bu şekilde burada 5 adet üçlü trabzan kesmesi yapacağız. 2 yaptık. 3 üçlü trabzan kesmesi daha yapalım. Bakın 1, 2, üçüncüyü bekletiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3. Üçünü bir çıkardım. 1, 2, 1, 2, üçünü bir çıkardım. Tekrar bakın. 1, 2, üçüncüyü bekletiyorum. 1, 2. 3 ilmek var. Üçünü bir çıkarıyorum. Bakıyorum hemen. 2, 4, 5 üçlü trabzan kesmesi yaptık. Yeterli. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sefer ikili trabzan kesmesi yapacağız. Bakın bir aldım. Bir defa çıkardım. İkinciyi bekletiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Yandaki gözeneğe battım. Bir ilmek çıkardım. Bir çıkardım. Bakın ikinciyi bekletiyorum. Üçünü bir çıkarıyorum. Yanındaki gözeneğe trabzan yapıyorum. Bir sonraki gözeneğe kısa trabzan yapıyorum. Bakın bir defa da çıkartıyorum. Bu kesmeye başlarken de bir kısa trabzan yapmıştık, bir trabzan yapmıştık, bir ikili trabzan. Aralarda 5 üçlü trabzan yapmıştık. 5 üçlü trabzandan sonra da başlarken yaptığımız gibi bir ikili trabzan kesmesi, bir trabzan, bir kısa trabzan yaptık. Takip edenleri sıra sonuna kadar sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Sık iğneler halinde geldim. Bakın kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Trabzan kesmelerini de yaptık. Şekli böyle oldu arkadaşlar. Bu sırada tekrar bir sıra sık iğne yapacağız. Tamamına sık iğne tekniği yapalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Trabzan kesmesinden sonra bir sırada sık iğne yaptım. Bakın arkadaşlar tamamını.
Şimdi tekrar bu burun bölümünde trabzan kesmesi yapacağız. Bakın bu bir alt sırada trabzan kesmesi yaptığımız gözenek var. Bundan 4 gözenek öncesine kadar sık iğne yapalım. Bakın 2 4 buraya kadar sık iğne yapalım. Tekrar burunda eksiltme işlemini yapacağız. Benim 14 tane sık iğne oluyor burada arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bakıyorum hemen. Bakın burası trabzan kesmesinin olduğu yer. 4 gözenek kaldı arada. Şimdi bir kısa trabzan yapıyorum. Bir normal ikili trabzan yapıyorum. Bir çıkardım, bekletiyorum. İkinciyi taktım, çıkardım. 3 ilmeği bir çekiyorum. İkili trabzan kesmesi yaptık. Bu sırada 4 üçlü trabzan kesmesi yapacağız. Bir alt sırada 5 üçlü trabzan kesmesi yapmıştık. Burada da 4 üçlü trabzan kesmesi yapacağız. Bakın bir defa doladım. 1 2 bekletiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir ilmek çıkardım. 1 2 defa çıkardım. Üçüncüyü bekletiyorum. 3 ilmeği bir çekiyorum. Bir yaptık. Bakın 2 yaptım. 3 yaptım bakın. Bir tane daha üçlü trabzan kesmesi yapalım. Bakın üçlü trabzan kesmesi 4 oldu. Bununla birlikte söküldü. Tekrar yapalım. Bakıyorum hemen. Bakın 2 4 üçlü trabzan kesmesi var. Bir ikili trabzan yapmıştık. Burada tekrar bir ikili trabzan kesmesi yapıyoruz. Bir defa çıkardım, bekletiyorum. İkinciyi bir defa çıkardım. 3 ilmeği bir çekiyorum. Yanındaki gözeneğe ikili trabzan yapıyorum. Kısa trabzan yapıyorum. Başlangıçta ne yaptıysak bu üçlü trabzanlardan sonra da aynı işlemi yapıyoruz. Takip edenleri sıra sonuna kadar sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Bunun üzerinden bir sırada sık iğne yapalım. Daha sonra bu konç bölümündeki lastikli kısmı yapacağız arkadaşlar. Bu sıradan sonra bir sırada sık iğne yapalım, gelelim. Bakın patiğin şeklini verdik arkadaşlar. Bir sırada sık iğne yaptım kesmelerden sonra. Artık kesme bölümünü bitirdik. Bu lastik bölümü yapacağız. Lastik bölümünü yapabilmek için de bir sıra trabzanlar yapalım. Sayıyorum bakın hemen. 1 2 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmak için ilk gözeneğe bir trabzan yaptım. Takip edenlere de bakın bu şekilde ikili trabzanlar yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir sıra trabzan yapalım. Kaydırma tekniğiyle de sıra sonunda kapatıyorum. Bakın bir sırada trabzanları yaptık. Lastik uygulamasına geçiyorum. Benim bu sırada arkadaşlar 37 trabzanım var.
37 trabzan ile lastik uygulamasına başlıyorum. Lastik uygulamasını yapabilmek için sayıların tek sayı olması gerekiyor. Sizin tek sayı değilse onu bir tane kesme yaparak tek sayı haline getirebilirsiniz. Bakın 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu görmüş olduğum ilk trabzanı benden taraftan belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğerini bakın ters taraftan şu şekilde diğer taraftan belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Bakın dıştan belinden kavruyorum. Trabzan yapıyorum. İç taraftan belinden kavrayıp trabzan yapıyorum. Dıştan belinden kavrayıp trabzan yapıyorum. İç kısımdan belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Trabzanları bir içten bir dıştan belinden kavrayarak sıra sonuna geldim. Bu başlangıç gözeneği ile bakın kaydırma tekniğiyle de sırayı kapadım. 1 2 zincir çekiyorum bir üst sıraya çıkmak için. Bu sırada da lastikleri nasıl görüyorsak o şekilde trabzan yapacağız. Bakın benden taraftan görünüyor. Benden taraftan belinden kavrayıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görünüyor. Diğer taraftan belinden kavrayıp trabzan yapıyorum. Benden taraftan görünüyor. Benden taraftan trabzan yapıyorum. Diğer tarafta görünüyor. Diğer taraftan. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Artık lastik olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde nasıl görüyorsak o şekilde alacağız trabzanları. Bakıyorum benim yaptığımda kaç sıra yapmışım. Bu ilk yaptığım trabzanla birlikte bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra. 5 sıra trabzanlı örgü görünüyor. Burada da bakın 1 yaptım, 2 yaptım, 3. sıradayım. Bunu 5 sıraya tamamlayalım. Patiğin örgüsünü bitirelim. Siz isterseniz bu lastik sırasını daha çok da yapıp bebeğin bacak kısmını uzun tutabilirsiniz. Ama ben bu ölçüde yapıyorum bugün. 5 sıraya tamamlayalım. Gelelim arkadaşlar. Bakın 5 sıraya tamamladım ben arkadaşlar. İpi burada kesebiliriz artık. Patiğin örgüsünü bitirdik. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ayakta nasıl durduğuna bir bakalım. Bakın tabana giydiriyorum. Bu şekilde bakın bir patik elde ettik. Siz istediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Böyle sade kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz patiğinize. Ben bugün bu gökkuşağı figürünü çalışmak istiyorum. Siz de bu figürden çalışmak istiyorsanız şimdi sizinle birlikte bu gökkuşağı figürünü yapalım. Patiğimize yapacağımız gökkuşağının çalışmasını bakın bu göbek kısmındaki koyu mavi ile başlıyoruz arkadaşlar. Sihirli halka yapıyoruz. Bakın şu sihirli halkayı bu şekilde tutuyoruz. Parmağımıza dolayalım. Ben yavaş yapıyorum. Şu şekilde parmağın üzerindeki halkadan bir ilmek çıkartıyoruz. Bunu tutuyorum. Bu hazırlamış olduğumuz sihirli halkanın içerisine 7 adet kısa trabzan yapalım. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7. Bunu yavaşça çektirelim. Çok da fazla çektirmeyin çünkü buranın alt kısmının düz durması gerekiyor. Yuvarlak yapmayacağız. İkinci rengime geçiyorum. Ben ikinci renk olarak açık bir yeşil kullandım. Siz hangi rengi kullanacaksanız onu alabilirsiniz. Bakın şu şekilde ikinci rengime geçiyorum. Bağlantı yapıyorum.
Bir sık iğne yaptım. Bu aradaki ipleri de, başlamış ve bitmiş olan ipleri de iç kısımdan götürelim. Örgümüz temiz olsun. İlk gözeneğe bakın sık iğne yapıyorum. Aynı gözeneğe bir sık iğne daha yapıyorum. Yanındaki gözeneğe geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Aynı gözeneğe bir sık iğne daha yapıyorum. Bir alt sırada kısa trabzanlar yapmıştık 7 tane. Onun 7'sinin hepsinin üzerine ikişer adet sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde 1 2 1 2 1 2. Bu iplerimizi keselim. Bakın 2 sık iğne daha yaptım. Son gözeneğe de 2 sık iğne yapıyorum. İkinci sırasını bitirdik. Üçüncü rengimize geçiyoruz. Üçüncü renk olarak sarı başlıyorum arkadaşlar. Siz hangi renk yapacaksanız o rengi elinize alabilirsiniz. Bakın sarıyı bağlantı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine iki ipi iç kısımdan götürelim. İlk gözeneğe sık iğne yaptım. Yanındaki gözeneğe geçiyorum. Bir sık iğne yaptım. Aynı gözeneğe bir sık iğne daha yaptım. Diğerine geçiyorum. Tek sık iğne yapıyorum. Bir diğerine geçip aynı gözeneğe iki sık iğne yapıyorum. Bakın aynı gözeneğe bir yaptım. Bir tek bir çift yapıyoruz bu sırada. Bir tek sık iğne yapıyoruz. Bir çift sık iğne yapıyoruz bakın. Tek yaptım. Bakın çift yaptım. Tek sık iğne yaptım. Bir, iki çift sık iğne yaptım. Bakın tek yaptım. Çift yaptım bunu. Son gözeneğe tek olarak batıyorum. Başlangıçta da tek batmıştık. Yeşil ipimizi keselim. Gökkuşağında dördüncü renge geldik. Koyu bir sarı kullanıyorum ben arkadaşlar. Siz hangi renk yapacaksanız o rengi bağlantı yapabilirsiniz. Bakın bir zincir çektim. Örgüyü çevirdim. İlk gözeneğe sık iğne yaptım. İkinci gözeneğe geçiyorum. Bir, aynı gözeneğe bir sık iğne daha yapıyorum. Yanındaki gözeneğe geçiyorum. Tek sık iğne yapıyorum. Diğerine geçiyorum. Bakın bir sık iğne yaptım. Bir, aynı gözeneğe bir sık iğne daha yapıyorum. Diğer ipimizi burada kesebiliriz. Bir çift sık iğne yapmıştım. Şimdi iki gözeneğe tek sık iğne yapıyorum bakın. Çift yapıyorum. Tek yapıyorum. İki tek bir çift halinde yapıyoruz bu sırayı arkadaşlar. Çift yapıyorum. Tek yapıyorum. Çift yapıyorum. Tek yapıyorum. Bakın tek yaptım. Son rengimize geçiyoruz. Kırmızı ile yapıyorum son sıramı. Biraz canlı görünsün. Diğerinde aynı bakın. Kırmızı ile bağlantı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın çeviriyorum örgüyü. İlk gözeneğe sık iğne yapıyorum. Bu sırada bütün gözeneklere sık iğne yapıyoruz.
Artık çift batmıyoruz. Hepsine tek sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde bütün gözeneklere birer defa sık iğne yapalım. Sarı rengimizi kesebiliriz. Ben bu gökkuşağının yapımını ayrı bir video halinde hazırladım arkadaşlar. YouTube kanalıma yükledim. İsterseniz oraya bakarak daha ayrıntılı yapabilirsiniz. Bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde gökkuşağının olduğu YouTube linkini bulabilirsiniz. Bakın bitirdik. Dikebileceğimiz kadar ip bırakarak kesiyoruz arkadaşlar. Bu gökkuşağımız artık bu patiğimize dikebiliriz. Bakıyorum, hemen iki patiği yan yana getiriyorum. Bakın bu sağ tarafta, bunu da sol tarafa dikeceğim bu patikte arkadaşlar, dış kısımda görünsün diye. Bırakmış olduğumuz bu ipin ucuna iğne takıyorum. Yönüne bakıyorum hemen. Bakın aynı şekilde olsun diye nasıl denk geleceğini şöyle ayarlıyorum. Eşit bir görüntü yapalım. Bakın böyle iyi geliyor. Buraya şu şekilde tutturuyorum. Çok çektirmeyelim ipi arkadaşlar. Dikiş yerleri belli olmasın. Bakın sonunu yapıyorum. Buralarda da aynı şekilde iç kısımdan aldıralım. Bakın sabitledim patiğe. Sağlamlaştırıyorum. İç kısma iğnenin yardımıyla ipi yok edelim. Şu şekilde kesersek iyi olur. Bakın böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Bakın iki patiğimiz hazır giyilmeye artık. Çok şirin oldular. Cıvıl cıvıl oldular. Böylece bir patik anlatımımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.